Sona Jobarte, Mamamuso. Özgün'ün gönderdiği istek. Ne diyordun Özgün sen buna? Bir başlığın vardı. Dünya Caz Günü'ne özel yolladım diyordum. Bir de kora çalgısı çalıyor diyordum. Aynı zamanda onun eğitmeni. Bir şeyler böyle Afrika'nın bilmem ne sularından falan da diyordun girişinde. Neydi o? Evet, Afrika'nın içindeki güzelliklerden. Tamam geliyor. Bakalım neymiş bu güzellik. Godi. Bayağı akustik çekim ya. Biri yandan cep telefonu çekmiş gibi ya. Ay ay. Oo. Gitarı kapalı çalınca o kadar tatlı geliyor ki. Ne kadar kapalı az söylüyor değil mi? Hiç açık değil. Tamamen kapalı. Mamamuso. Sona Jabarte şarkıcının adı. Kıyafetler yıkılıyor bu arada. Bayılıyorum böyle yerel kıyafetlere ya. Hoppa. Dans başladı. Abi hiç yani bu bence şeyle alakalı ya. Bu kadar açılmaması çenenin yapısı konuşma diliyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Konuşma dili buna yakın belli ki yani. Nereliymiş Sona? Sona Jabarte. Bakalım İngilizce'den çevirmiş. Tamam sonra Gambiyalı multi-enstrümantalist şarkıcı bestecidir. Batı Afrika'nın kora çalan başlıca 5 griot ailesinden birinden ve griot ailesinden gelen ilk kadın profesyonel kora çalgıcısı. Ünlü kora sanatçısı Toumani Diabate'nin kuzeni ve diaspora kora oyuncusu Tunde Jedede'nin kız kardeşidir. Tamam belki böyle bir aile. Fakat Gambiya nece konuşuyor abi? İlginç bir hikaye değil mi? Özgün Gambiya'da ne dili konuşuluyormuş? Valla hocam bildiğim kadarıyla onların dili yani şeyden dolayı İngilizce. Çünkü İngiliz Milletler Topluluğu'na üyeydi bir ara. Ama yerel dil olarak galiba 2 tane dil konuşuluyor. Bu arada diyor ki Afrika üzerine bir belgesel filmin müziklerini yapmış. 2009 yılında Anavatan isimli. Vay be ne orijinal. Bir sürü de albüm var bakın. 2016, 2008, 2011, 2022 en son çıkmış. Afrika Birliği kayıtları. Film jenerikleri. İlginç bir kariyer. Çok ilginç bir kariyer. Evet. Bakalım da İngilizce mi diyorsun yani? Gambiya. Hangi dil? Diyelim Gambiya. Kendi yerel 2 dil olması lazım. Mandinga ya da Turek falan. Tam hatırlamıyorum şu anda hocam. Bir araştırayım. Şimdi ben buldum. Gambiya hangi diller konuşulur? Evet diyor ki Gambiya Cumhuriyeti Atlantik Okyanusu kıyı şeridi dışında neresi tamamen Senegal'le çevrili bir Batı Afrika ülkesidir. Bu arada Gambiya'nın bir haritasını inceleyelim ya. Ben şimdi zevk de almaya başladım bu işten. Daldık gidiyoruz hadi bakalım Gambiya. Neymiş Gambiya abi? Gambiya buradaymış. Ha, evet ne kadar garip bir ülke değil mi? Bütün etrafı çevrili çocuklar. Senegal'le çevrili bu ne ya? Altlara bir resim bakacağız ya. 40 tane takla attırdım bize. Neyse şuradan bakın. Paralıymış bu. Şunu açayım bari Google. Git. Yol tarifi. Peki bakın Senegal. Bütün etrafı Senegal. Arada bir ülke Gambiya. Hakikaten orijinal ve böyle uzunlamasına bir ülke. Bakar mısınız çocuklar? Ne kadar ilginç. Hakikaten ilginç ya. Şili de öyledir. Çok garip bir ülkedir yani. Böyle her tarafı kapalı sadece denize yakın bir yer. Gambiya da öyle. Bir tane küçük böyle bir girişi var. Buradan içeriye böyle bir nehir gibi bir şey gidiyor. Ne acayip. Ne acayip hayatlar. Şuraya bir tane atayım da bakayım. Herhangi bir yerine şuralara. Bakın şurada mesela sahil kesimine bir tane atalım bakalım. Ne çıkacak karşımıza. Ha Gambiya'dan görüntüler çocuklar.
Birazcık sokaklarında gezelim valla. Uf, bayağı trafik var ha. Yalnız arabalar çok lüks ha. Nasıl oluyor bu iş? İlginç. Buradan gidiş yok mu daha? Yok. Nereden var? Şuraya gidiliyor. Tamam, devam. Vay be, vay be, vay be. Hayata baksanıza. Bu da hayat işte abi. Çevreye bakalım. Ne acayip filmler ya. Allah, ne acayip filmler. Bir tane daha atacağım. Mesela şu iç kesimlerde var mı mesela? Madina kısmı. Yok, mesela buralara atılmıyor. Daha Google buralara girememiş. Şurada bir tane var. Oo. Buralar güzelmiş. Böyle bir bahçe gibi. Aa, şu nehrin kıyısı. Hayda. Neyse. Eğlenceli değil mi? Valla nehir bilmiyorum. Ben çok zevk alıyorum. Şimdi bir müziği incelerken burada bir ağız yapısı görüyorsun ama yani bu ağız yapısının bir kökeni var yani. Çoğunluğu çok kapalı. Yani şöyle bir daha dinleyin bakın. Bu arada dilini öğrenecektik. Dil gitti. Senegalce ve Batı Afrika ülkesidir. Gambiya Nehri'nin iki yanında yer almaktadır. Gambiya 4127 mil karelik bir alanı kapsayan anakarada Afrika'nın en küçük ülkesiymiş Afrika'nın. Çeşitli etnik gruplara ait yaklaşık 1,9 milyon nüfusa sahip. Düşünebiliyor musunuz? İzmir'in yarısı. Gambiya'daki etnik grupların her birinin kendi dili ve geleneği vardır. En büyük etnik grup Mandinka, ardından Fula, Wolof ve Jola. Gambiya'da konuşulan birkaç dil var. Mandinga popüler dil, diğer diller İngilizce, Fula, Serer ve Jola'dır. Vay be, İngilizce Gambiya'nın resmi diliymiş. Eski İngiliz kolonilerinin çoğu gibi Gambiya'da sömürgecilerin dilini korumuş. Vay be, ne acayip. Mandingo. Neymiş? Ülke nüfusunun %38'inden fazlası tarafından konuşuluyormuş. %38'i. Bu arada aynı zamanda Senegal, Mali, Gine ve Burkina Faso'da azınlık dili olarak da kullanılıyormuş. Mandingo. Neler neler. Şu Mandingo neymiş bakalım. Mandingo diye bir film varmış ya bu arada. Vay 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 vay. İlginç. Neyse. Okey. Mandingo. Devam. Yani bu müziğin içinde size Hint ezgileri geliyor mu? Bana geliyor abi. Sanki böyle biraz böyle Hint tarzı da var. Gene özgün böyle bir şey ülkesi olabilir mi bu ya? Transfer ülkelerinden biri, Zambiya gibi. Yani zaten Batı Afrika hep liman kentlerinin egemen olduğu yer. Acayip ya. Yani Hindistan'dan gelen her şey oraya da uğramak zorunda. Avrupa'ya gidebilmek için. Ya bu film bana acayip etkileyici geliyor ya. Yani öyle bir tarihi köken var ki müziği direkt böyle kökenine kadar etkilemiş. Şimdi Zanzibar'da daha önce izlediğimiz Taarab müziği vardı. Yani çok uzun süre izledik işte analizlerini yaptık. Bi Kudude mesela. Bi Kudude yani 100 yaşında bile şarkı söyleyen efsane Zambiyalı Zanzibarlı şarkıcı. Ve Taarab müziği. Taarab müziğinin kökeninde İran, Afgan yani o bölgelerin kökünün olduğunu öğrenmiştik. Çünkü göç yolları burada. Yani Zanzibar'dan Amerika kıtasına göç yapılıyor. Şimdi muhtemelen bu ülkede Gambiya'da tarihinde böyle bir göçe olabilir. Maruz kalmış olabilir ve ilginç şekilde gerçekten ben Hint ezgileri duyuyorum ya. Baksanıza bak. Okunuş stilini görüyorsunuz değil mi? Hala mikrofon AKG galiba. Mama Musu.
Veya mesela böyle şimdi Elif burada değil ama mesela ben böyle şarkıları, ilginç şarkıları Türkiye'de şarkıcıların repertuarlarına almasını çok isterim ya. Çok eğlenceli olmaz mı? Mesela şöyle bir şarkıyı biri çıksa söylese mesela. Ne kadar absürt değil mi? Elif Nur Turan. Mesela şu şarkıyı repertuarına al. Böyle Antalya'da sahne yaparken bu şarkıyı söyle mesela. Neden olmasın? Çok güzel bir repertuar değil mi? Mama Musso. Şimdi ben Alp Keskin'den rica etsem desem ki Alp ya şu şarkıyı bir coverla desem. Alp'i asla kırmaz beni ya Özgün. Değil mi? Hiç sanmıyorum Çok kıracağını. enteresan olur, evet. Yani bu Mama Musso'yu şöyle bir coverlayabilsek neler yaşarız acaba? Ne diyorsunuz? Kim coverlar bu şarkıları? Bak en iyi coverlayana stüdyodan bir şey vereceğim. Direkt vereceğim. Mikrofon olabilir, başka bir şey olabilir. Ama mutlaka bu stüdyonun içinde bulunan bir şeyi hediye edeceğim. Ben hediye edeceğim. Benden gidecek. Tamam mı? Şarkı bu. Attım. Mama Musso. Tamam. Hatta ben şu anda Instagram'a atacağım. Paylaşayım ki sonra unutuyoruz 100 kere paylaştı. Hatta Reels olarak paylaşayım. Sevgili arkadaşlar şu an canlı yayındayım. Haftalık ses analizi yayındayım ve müthiş bir sesle karşılaştım. Karşılaştığım ses ve şarkısı çok orijinal. Gambiyalı bir şarkıcı. Sona Japarte ve Mama Musso diye isimli bir şarkı söylüyor. Sizlerden bir şey istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Neden böyle bir şarkıyı coverlamayalım ki? Kim coverlarsa bu stüdyo içinden ben kendisine bir hediye vereceğim. Tamam mı? Yani en iyi coverlayana stüdyodan bir hediye. Hani belki gönlümden bir iki tane, iki üç tane çok iyi coverlayan olur. Hepsine veririm. Lütfen. Sona Jabarte, Mama Musso. Şu anki canlı yayının içinde olan ilk başladığım analiz bugün canlı yayında. Onu bir coverlayın bakalım neler çıkacak karşımıza. Bence eğlenceli olacak. Reels olarak da atıyorum. Sevgili arkadaşlar şu an canlı yayındayım. Hayır ya Türkçesini falan coverlamıyor. Cover öyle olur mu ya? Adam gibi söyleyin işte kadının söylediği dilde. Orada küpeler efsaneymiş ya. Of müthiş. Vokaller Mama Musso diyor bu arada. Parça ne kadar geniş aralıklıymış bu arada. Bayağı pese iniyor ha. Güzel. Nehir aldım parçanı. Hikaye. Bu enstrüman orijinal yalnız ha. O soloda bu arada kendisi atıyor ha. Bayağı enstrümanın virtüözü bu arada. Ha beraber aynı şeyi çalıyorlar. Gitarla beraber aynı solodalar.
Bir belden bağlayarak tutuyor. Hafif arp tınısı da var enstrümanda. Zaten burguları falan da var. Küpeler müthiş ya Özgün. Ne diyorsun? Efsane yani böyle. Tarihi eser gibi duruyor ya. Çok acayip. Çok güzel ya. Farklı ya. Bambaşka dünyalar. Ya bu tür mesela işaretler bana hep şeyi anımsatıyor biliyor musun? Böyle güneşle alakalı temalar hep yani. Büyük yuvarlak ve üzerinde farklı renkler. Ya farklı şeyler, biçimler, semboller. Hep böyle güneşle alakalı bir şeyler sürekli. Vay be ne alakasızmış. Çok ilginç bir interview de varmış. Bakalım şu. Oh, I mean, there are how many strings? 21. 21 altogether. 21. And what does it take Enstrümanı soruyor. to play the instrument, like technically? A lot of time. Yeah, like any instrument though. Practice. It takes a lot of practice. Yeah. But with this as well, because it carries a very heavy tradition, it's not just the technique of learning to play it. You have to spend a lot of years understanding the tradition that it belongs to. The music is an oral tradition, so it's not written. You have to learn everything by ear, by memory, and that takes a lot of years of studying with your elders to try to absorb the tradition, the repertoire, and the meaning of the songs and the history of the songs. There's so much to it than just to play it. There's a lot more to it. Yeah. Well, all of this tradition and history from Gambia, where you're from, how did you get all of that while you were living in London and were born and raised there? By being always connected with my family, I was always there. So it's like my childhood was really split between two places, and always being in contact with the family and the music and the culture. I was fortunate that my older brother was studying with my father at the time as well. So even when I was in London, I was still learning from him because he was also in the UK with me. So throughout the years that I wasn't... Tamamen ailesinden, babasından öğrenmiş zaten enstrümanı. Acayip bir hikaye ya. Ne güzel bir röportajmış bu arada. Vallahi. Çok ünlüymüş Özgün bu Griot Family bu arada. Afrika'da. Çok müzisyen bir aile. Ben yeni keşfettim Sona'yı. İlginç bu Griot Family'yi şimdi ben biraz şöyle girişeceğim. Oba bakar mısın? Etnik bir grupmuş abi bunlar ya. Yani bu bir aşiret gibi bir şey aslında. Algılayacağımız muhtemelen herhalde. Nereden nereye geldik? Griot sözlü geleneğin bir deposudur diyor bak. Kraliyet şahsiyetlerine danışman olarak konumlarından dolayı genellikle bir lider olarak görünür. Uyuşmazlıkta arabuluculuk yapıyorlarmış Özgün. Batı Afrika'da bugün birçok griot Batı Afrika'nın birçok yerinde yaşıyor ve Mande halkları Mandinka, Malinka, Bambara, Soninke, Fuluba, Hausa bir sürü Arapları ve birçok küçük grup Amerika Birleşik Devletleri, Fransa kendi ülkeleri birçok terk eden hala bir griot unsürden başka griotlar da varmış. Allah Allah ne ilginç bir kültür bu ya. Bu dil Mandinka'ydı çocuklar. %100. Manding terimi Jelia müzisyenlik anlamına gelir. Bazen sınıfın kalıtsal doğasını gösteren griot bilgisine atıfta bulunur. Jali veya Jali
kök kelimesinden var. Sonra Mali İmparatorluğu içindeki bölgelerde griyotlara verilen ünvanmış. Bak hikayeye bakın. Griyotlar tek tek kabilelerin ve ailelerin hikayelerini, ya bildiğin dengbej ya neredeyse. Aynı yani hikayeler. Bak griyotlar tek tek kabilelerin ve ailelerin hikayelerini bir müzik aleti eşliğinde anlatımla sözlü gelenekte canlı tutma sorumluluğuna sahip etnik bir gruptur. Oha! Sorumluluğa sahipler. Gelin ve damadın aile geçmişini şarkı söyleyip paylaştıkları düğünler gibi birçok Batı Afrika etkinliğinin önemli bir parçasıdırlar. Aynı zamanda anlaşmazlıkları çözmek ve çatışma durumunda arabuluculuk yapmak da onların görevidir. Griyot'a saygı ve aşinalık, her iki tarafa da saldırıya uğramadan yaklaşabilmeleri ve düşman taraflar arasında barış görüşmeleri başlatabilmeleri anlamına geliyormuş. Batı Afrika griyotu bir ozandır. Ortaçağ Avrupa aşığının muadiliymiş. Oha! Oğlum ne kadar köklü bir kültür bu arada çocuklar yani. Şarkıcı ve sosyal yorumcu olmanın yanı sıra griyotlar genellikle yetenekli enstrümantalistlerdir. Enstrümanlar arasında kora, kalam ve halam veya halam, gohe ve mandinka dilinde nko, balafan, jungjung ve ngoni bulunurmuş. Kora 21 telli, uzun saplı ud benzeri bir çaldır. Hadi canım. Halam koranın bir çeşididir ve genellikle 5'ten az telden oluşur. Vay. Bu nasıl bir kültürü varmış bu griyotların ya? Yani sonra da işte nereden geldiğine bakıyorduk ya. Sonra da bu griyotlardan bir ailenin çocuğu. Babadan uzula diyor ki griyotlar geleneksel olarak müzisyenlerdir ve kora çalmanın babadan oğula geçen uzun bir geleneği vardır. Sona ailede bu gelenekleri bozan ilk kadınmış. Giovanni ve Sona müzik yapmaktan, gelenekleri yıkmaktan ve hayattan bahsediyor. Allah Allah. Özgün. Sona Jabarte çok orijinal. Keşke bu kadınla Evet. buluşsak. Hemen yazayım hocam. Hemen çok acil. Yani röportaj ötesinde buluşsak yani. Hikaye çok derin ya. Baya böyle çay kahve eşliğinde röportaj gibi bir kültür sohbeti yapsak yani. Oğuz abi gibi yani bu kadın. Oğuz Aksaç gibi. Hiç bilmediğimiz bir yaşam formu ya bu. Griyotlar falan ne kadar ilginç. What the? Dur bakayım. Tamam. Okey. Bayıldım. Okey.